Abi hoş geldin. Hocam hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Kızılcık Şerbeti 54. bölümü konuşuyoruz abi. Şaşırtıcı bir final vardı. Ya, finalleri fena yapmamayı başarıyorlar bence. Ama ben böyle bir şeyin olacağını aralarındaki konuşmaya kadar beklemiyordum iki karakterin. Ama Doğan'ın şokuyla birlikte bunu da mı yaptılar diye düşündüm ve o giren müzikle birlikte çok şaşırtıcı bir sahne yazdılar. Tabii fanlar bayağı tepki göstermiş, Kızılcık Şerbeti'nin fanları bu sahneye. Ya dizide o kadar farklı şeyler oldu ki bu sene mantığa oturmayan. Hani bunun da böyle olması bana çok şey gelmedi. Yani Çimen'in bu duruma gelmesi falan. Bakalım, yani dizilerimizde artık çok zaten mantık aramıyoruz ama infial yarattı yani sosyal medyada. Şimdi Gökhan'la Çimen meselesinde bu durumu Doğa öğrendi. Sonra dedi ki biz bunu niye Gökhan'ın karısına söylemiyoruz? Ben de aldatıldım. Kadın mağdur olmasın, ona söyleyelim dedi. Daha sonrasında Gökhan'ın babası devreye girdi. Gökhan'ı azarladı ve ona dedi ki imam nikah kıydır. Bu durumdan sonra da tabii Çimen Gökhan'la konuştu. Gökhan ona dedi ki gel seninle buluşalım. Çimen de zaten aptal bir aşığı oynuyor şu anda. Gökhan ona dedi ki senden bir şey yapmanı talep ediyorum dedi. Ve son sahnede kapının açılışını gördük. Ya Sönmez anne ne çekti be kardeşim bu aileden. Biri demiş ya, bu kadının en iyi damadı Kayhan Bey olabilir mi falan diye. Bu gerçekten öyle ya, bak Ömer'in ne yaptığı falan zaten ortadaydı bu durumdan önce. Fatih'i zaten saymıyorum. Ya bu adam zaten en kötüleri şu an Çimen'in yanındaki olan. Abi düşün. Hani şeyi de sayalım bence. Alev Apo kısmını da sayarsak Apo'yu da sayalım. Abi bir tane eli yüzü düzgün, farklı bir şekilde iyi bir insan yok mu ya? Ya bakma Kıvılcım'da neler çekti ya iki kızından da. Kadın zaten hani birazcık kendi o kontrolcü yapısının lanetini yaşıyor gibi. Kızları da ona inat gidip iki tane böyle hiç onların aile yapısına uymayacak erkekle evlendiler yani baktığımızda. İmam nikahı kıyıldı Çimen'e gerçi de. Doğa özelinde bunu görmüştük. Ve Doğan'ın şu anki yapısını düşündüğümüzde de hani Fatih'e olan hala hissini düşündüğümüzde gerçekten kadın ne çekti be? Kalp dayanmaz yani yaşadıklarına. Onun dışında aslında Abdullah Bey'in geri dönüşü bu bölümün önemli detayıydı. Sanki hani Ahmet Mümtaz Taylan geldi ve ona biz çok sahne yazalım çünkü Abdullah'ın çok eksikliğini hissettik durumu vardı senaryo tarafında. Ya bu bölüm için bence çok fazla süre ayırmışlardı kendisine. Tabii ki de olayları öğrenmesi gerekiyordu yavaş yavaş. Yani bilmediği her olayla gitgide yüzleşti. Alev'le bir yüzleşmesi oldu. Umut'la konuştu. Nursema'yla konuştu. Sonra Ömer'le konuştu baktığında. Her şeyi öğrendi aslında. En son Abdullah Bey duydu bu olayları. Ya bu adam koronayken hiç mi gidip mesela kulağına bir şey de demediler yani. Adam yeniden dünya gelmiş gibi oldu ve Kızılcık Şerbeti'nde ne kadar saçma olay olduğunu böyle bir 3-4 bölüm içerisindeki yaşananları Abdullah Bey'in bu bölümü öğrendikleri özelinde görmüş olduk. Tekrar bir hatırlatma yapıldı. O hatırlatma mevzusunu fena işlemiyorlar. Arada böyle güzel bir şey yapıyorlar. En son Abdullah Bey duyar tarzında bir şeyle bunu işlediler bu bölümde de. Ahmet Mümtaz Taylan'ı nasıl buldun? 54. bölümde bayağı sahnesi vardı. Bence onun normal oyunculuk tarzına göre farklı bir şekilde izliyoruz. O çünkü daha yüksek oynamayı seviyor. Şimdi birazcık daha bana şeyi anımsatıyor. Abdullah Bey'i canlandıran Settar Tanrıören'in rolünü yapmaya çalışıyor gibime geldi. Yani hani ona benzetmeye çalışıyor yaptığı karakteri. Agresif bir Abdullah Bey yazsalardı sanki daha iyi olabilirdi bence. Oyuncu özelinde hani onun taklidini yapmaya çalışıyor gibi geldi bana. O yüzden çok geçen bölüm böyle fena bulmadığım gibi iyi bulamadım yani. Ben beğenmedim. Bence böyle gitmemesi lazım karakterin. Tabii Abdullah Bey demişken Alev Abdullah bebeği de bu bölümün önemli konularından biriydi. Alev çocuğu doğurmak istediğini söyledi. Seninle artık olamam dedi Alev. Ünallar tarafında bu kadın bizim servetimize göz koydu. Bu kadına biz para verelim tarzı bir düşünce var. Pembe'de özellikle. Tabii onunla birlikte de Abdullah tarafında da Alev kendisi kafasına göre iş yapıyor. Bu çocuk benim de çocuğum. Ünal soyadını taşıyacak bu çocuk gibi bir düşünce var. Evet, orada bir çatışma devam edecek. Hani Nilay da demişti servet falan bölünebilir işte bu bebek mevzusuyla falan. Demek ki oradan biraz yavaş yavaş ilerleyecekler. Şimdi çocuğun tabii daha doğma süresi falan uzun olduğu için zamana yayacaklardır. Bence ilerleyen bölümde asıl patlayacak olan olay tabii ki de hani Çimen'in mevzusunda yanında. Bence bu bölüm Kıvılcım'la Ömer'i çok böyle dans ederken yakın falan gösterdiler ya. Onların arasını açacak olan olay Fatih'le Görkem ilişkisindeki eski arka plana çıkarak Ömer'le Görkem arasındaki mevzunun patlaması olacak bence dizinin gelecek bölümki en büyük olaylarından birisi. Şimdi o ne olabilir biraz tartışalım istersen. Görkem hamile olabilir. O çocuk da belki de Ömer'den olabilir ki büyük ihtimal Ömer'dendir yani baktığımızda. Ömer'le bir yüzleşmesi falan olabilir. Fatih belki bunu bir yerden görebilir. Daha sonrasında Kıvılcım'la Ömer'in arası tekrardan böyle bir limoni olabilir. Nasıl yaparsın böyle bir şey tarzında. Kıvılcım'ın bir de zaten şey olayıyla birlikte, Çimen olayıyla birlikte herkese patlayacağını zaten biliyoruz bir noktada. Onunla birlikte aslında Kıvılcım özelinde gidecek bir bölüm
kurabilirler onun yaşadıkları üzerinden ve paramparça olabilir yani. Yani dizinin başından beri en kötü zamanını yaşayabilir. Ömer Fatih çatışması çıkacak ki ben izlemeyi isterim o çatışmayı. Bayağı iyi olur. O noktada tabii haberlerde de şöyle bir şey gördüm. Doğa'ya yeni bir partner geleceğiyle alakalı. Şimdi bu hamilelik mevzuları olursa Doğa zaten Fatih'ten bayağı uzaklaşacak. Bu noktada da Doğa'ya yeni bir partner haberleri de çıkmışken gelmesi galiba olası bir durum olacak. Doğan'ın karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu'nun az sahne yazıldığını söylüyordu fanlar mesela bir noktada. Evet, gerçekten de bölümler boyunca baktığımızda biraz daha arka plana itilmişti. Şimdi onu da aslında hoşlanacağı veya tekrardan aşık olabileceği yeni bir karakter eklediklerinde şöyle güzel bir eklemlendirme yapabilirler o çatışma arasına. Fatih bu durumlarla uğraşırken bir yandan da Doğan'ın ilişkisini falan görür ve aslında ikisi de en kötü zamanlarını yaşarken tekrardan böyle sezon finaline doğru birbirlerini bulabilirler. Onun dışında tabii Azra ile Metehan ilişkisi bitti. Ya tek bölümde kestirip atılacağını geçen incelemede söylemiştik. Bunu çok yapıyorlar. Bir olayı çok büyük gösteriyorlar. Ana olay oluyor. Sonraki bölüm çıt diye atıyorlar. İşte Nilay'ın çocuğunun kimden olacağı mevzusu da böyle olmuştu ya. Yani hani baktığımızda bu çok hoş değil. Bunu artık tahmin edebiliyoruz. Neden bu kadar basit bitmemesi gerekirdi. Mihri de intihar etti abi. İntihar girişiminin sonucu ne olacak? Diziye devam edecek mi ya da şey mi olacak? Herhalde devam eder. Belki de Metehan oraya gider ve aralarındaki aşk öyle başlar belki de. Zaten bunu hazırlanıyorlar. Yani Kayhan meselesi de, Kayhan'ın eşinin de Metehan'la konuşması gerektiği muhabbeti de vardı. Bir ziyarete gideceklerdir, hasta ziyaretine. Orada yavaş yavaş yapıyı da zaten atmıştı Kayhan. Artık derinleştirecektir. İkisi yavaş yavaş o hastalık süreciyle birlikte birbirlerine kavuşabilirler. Orada bakalım Metehan buna nasıl reaksiyon gösterecek? Çünkü onun da içsel olarak Azra'dan ayrılması falan derken bir bunalım söz konusu var onda. Dizinin bir başka önemli meselesi Umut Nursema ilişkisi bitiyor mu? Pembe Hanım da Abdullah Bey de bunun çok güzel şifrelerini verdi. Bildiğin aslında Umut evden kovmuş gibi oldu Nursema'yı. Şunu gördük. Ayrısınız ama boşanmıyorsunuz falan, nasıl olacak? Bu bizim aile yapımıza uygun değil dediler ikisi de. Baktığında ona karşı. Ya Nursema da herhalde yavaş yavaş Umut'la ipleri kopartacak ve Umut'un daha da savrulduğunu göreceğiz. Abdullah Umut sahnesi önemli bir sahneydi. Umut'un da haklı olduğu yanlar var yani. Beni sadece bu kafese kapatarak işte kendinize göre bir insan yapmaya çalışıyorsunuz falan. Ama bu benim istediğim hayat değildi yani falan tarzda konuştu. Bunu da görüyoruz ya. Türkiye'de gerçekten aileler evleniyor yani ve gerçekten şu da var. İç güveysi olmak gerçekten zor bir şey. Eğer gururlu bir insansanız. Rüzgar'la Nursema'nın yakınlaşması sürecinde Umut'un sapıtıp Rüzgar'ı dövmesini falan ben bekliyorum bölümler sonra. Kıskançlık sebebiyle böyle bir şey olabilir. Sevgili muhabbeti yaptı Kıvılcım'la Rüzgar Nursema üstünden. Kıvılcım da dedi ki yani sakın öyle bir şey düşünme Rüzgar, ki Rüzgar öyle bir şey tabii ki düşünüyor şu anda. Zaten 2-3 bölümdür bununla alakalı birkaç sahne çıkıyordu. Hani işte başörtüsüz Nursema'yı görmesi Rüzgar'ın, üstsüz Nursema Rüzgar'ı gördü falan. Bilmiyorum yani, orası olacak gibi duruyor. Zaten dizide herkes birbiriyle bir şekilde olduğu için. Boşta kalmasın abi. Evet, Nursema zaten boşta kalmaması gerekiyor gibi bir durum oluştu. Tabii son olarak da Kıvılcım'a yeni bir hikaye açılımı yapıldı. Zaten Çimen'i de o halde gördükten sonra bir kafayı yiyecek Kıvılcım göreceğiz. Bu noktada da şimdi bir tane mafya meselesi ortada. Şimdi o meselede de yeni bir mafya karakterimiz var. Ya işler bayağı karışacak bu noktada. Ömer ilişkisine de sekebilir. Yani bir aile içerisinde bir yere tesir edecektir. Yani Kıvılcım özelinden 3 tane hikaye kurdular aslında baktığında. Bir senin bahsettiğin mafya hikayesi, bir Çimen hikayesi var. Zaten hani alevli olan mevzuları biliyoruz hani baktığımızda. Bir de Görkem mevzusu ortaya çıkarsa Ömer devreye girecek. Ya dizi bayağı yangın yerine dönecek bunlar ama bir noktada lazım. Çünkü çok sıkıcı ilerliyordu kendi hayatında akış içerisinde, mantıksız ilerliyordu bazı ilişkiler. Şimdi artık o bol çatışmayla belki o eski dinamizmini yakalayabilir dizi. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere.